vefatıyla ilgili olarak bu yayını açtım. Şarkıcı Güllü'nün vefatıyla ilgili olarak bugün yaşanan gelişmeler konusunda birkaç şey söylemek için bu yayını açtım. Doğrusu ben şok oldum arkadaşlar. Evet, Ferdi Aydın'la ilk 4 röportajı canlı yayını yapan gazeteci benim ve Ferdi Aydın bundan bir ay önce Güllü'yü çocuklarının öldürdüğünü bana söyleyip durdu. Ve bana söyledikten sonra da bütün kanallar Ferdi Aydın'ın peşinden koştu ve Ferdi Aydın hepsine yaptığı söyleşide ayrı ayrı ısrarla Güllü'yü çocuklarının öldürdüğünü söyledi durdu. Ve bugün gelinen noktada kızı üzerinde çok büyük şüpheler toplandı arkadaşlar. En yakın arkadaşlarından Bircan, Güllü'nün kızının en yakın arkadaşlarından Bircan, Güllü'nün kızı bana annemi öldürdüm pişmanım dedi diye savcılığa ifade verdi arkadaşlar. O ifade de bugün ortaya çıktı. Evinin penceresinden düşmüştü 26 Eylül'de hatırlıyorsunuz. Hepimiz o günü hatırlıyoruz ve dengesini kaybedip düştüğü zannediliyordu. Oynarken, dans ederken alkol de fazla içtiği için dengesini kaybedip düştüğü zannediliyordu. Ancak son zamanlarda, son günlerde yaşanan gelişmeler bütün şüpheleri kızının üzerine topladı ve annesinin katili olma ihtimali çok büyük. Herkes Güllü'nün kızının ne zaman polis tarafından gözaltına alınacağı konusunu konuşuyor arkadaşlar. Güllü'nün ölümüyle ilgili sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın günlerdir söylüyordu. Güllü'nün katili kızıdır diye ve gelinen noktada da kızının üzerinde çok büyük şüphe var arkadaşlar. Ve Ferdi Aydın'la dün akşam yaptığım telefon konuşmasında Ferdi başka deliller çıkaracak mısın? Sana gelen başka bilgiler var mı? Daha detaylı bilgiler var mı diye sorduğumda abi ben artık itirafın gelmesini bekliyorum dedi. Yani Güllü'nün kızının evet annemi ben öldürdüm diye artık çözülmesini beklediğini söyledi. Çünkü Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in savcılığa verdiği ifadede de bugün ortaya çıkan ifadede de artık bütün okların üzerine çevrildiği görülüyor. Yakın arkadaşı Bircan Dülger'in açıklamaları bugün basında yayınlandı arkadaşlar ve bu açıklamalar son derece ilginç detaylar detaylar barındırıyor. Çok çarpıcı anlatımlar var Dülger'in bu anlatımı, bu ifadesinde arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bircan Dülger, Tuğya'nın yani Güllü'nün kızının annesiyle sevgilisi Kervan yüzünden son zamanlarda çok büyük kavgalar yaşadığını söylüyor. Sevgilisi Kervan evli ve çocukları var ve Güllü'nün annesi kızının ikinci kadın olmasını istemiyor. Kızının kuma gibi olmasını istemiyor. Kızının evli bir erkekle ilişkisi olmasını istemiyor Güllü ve Tuğya'nın annesi Güllü ve bu yüzden kızına bu kervanla görüşmemesini istiyor. Sevgilisiyle görüşmemesini istiyor. O evli bir adam. Senin onunla ne ilişkin var diye sürekli olarak tartışıyorlar ve kavga ediyorlar ve Bircan'ın ifadesine göre kızı Güllü'yü dövüyor arkadaşlar. Dün de Güllü'nün oğlunun 3 ay önce Güllü'yü çok kötü bir şekilde dövdüğünü konuşmuştuk. Çok kötü bir şekilde Güllü'yü oğlu da 3 ay önce dövmüştü ve zavallı Güllü Kades'e basmak zorunda kalmıştı. Cep telefonundaki kadınları, şiddet gören kadınları koruma altına alan, imdat çağrısı olan Kades'e basmak zorunda kalmıştı ve polis çağırmıştı Güllü. Ben de demiştim ki dün bu konuyu konuşurken kızı da dövüyordur ve bu da ortaya çıkacaktır. Nitekim Ferdi Aydın'a, zavallı Güllü, Ferdi Aydın'a vasiyet gibi bir sözü var. Ferdi Aydın bunu bir ay önce yaptığımız ilk röportajda bana söylemişti. Demişti ki
Güllü abla beni evladı gibi görüyor ve bana eğer bir gün Ferdi ben ölürsem kızım yapmıştır. Bunu böyle bil Ferdi demişti. Güllü'nün oğlu Emre'nin de Güllü'nün oğlu Emre'nin de iyi dinleyin burayı. Olaydan sonra yan evin balkonundan geçerek, terasından geçerek kendi evlerinin camını kırıp eve girdiğini, çünkü e, anahtar üzerinde yok, eve girdiğini ve evde annesinin kasasını boşalttığı ortaya çıktı. Kasada da zavallı Güllü'nün çok severek aldığı, biriktirdiği altınları vardı. Altınların değerinin 2 milyon liradan fazla olduğu söyleniyor. Komşuları da Güllü hep bir altın bilezikler takardı, altın kolyeler takardı diye ifade veriyorlar arkadaşlar. Yalova Adliyesi'ne gitmişti Ferdi Aydın ve suç duyurusunda bulunmuştu. Ferdi Aydın bundan 3 gün önce de yanında Bircan'ı ve Bircan'ın çok samimi bir arkadaşını götürmüştü, ifade verdirmişti savcılara. O ifadeler ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Tuğyan, yaklaşık 15 yaşından beri Güllü'nün kızını tanıdığını söylüyor. Ben temizlik işleriyle ilgilenirim. Ancak Gül Hanım'ın evine temizliğe hiç gitmedim. Gül Hanım'la da çok muhatap olmuşluğum yok. Fakat Tuğyan'la çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış ve beni aradı. Ben bu kadını öldüreceğim dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek o olaya müdahale etti. Tuğyan'ın 15 yıl önce Sinan isminde bir erkek arkadaşının olduğunu söylüyor. Bu Bircan Dülger. Erkek arkadaşı madde ticareti yapardı. Bu nedenle de şu aşamada tutukludur. Bu Sinan isimli şahıstan ötürü de ikisinin arasının açıldığı olmuştu. Yani annesiyle kızının. Benim Gül ablanın eviyle evim karşılıklıdır. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Tuğyan seneler öncesinde de madde kullanırdı. Son zamanlarda da madde kullandığını biliyorum. Ee, evet. Tuğyan'ın arkadaşı olan Sultan'ın da madde kullandığını biliyorum. Yani o Sultan var ya evde olay gecesi Güllü ile beraber olan. O da eğer Güllü suçluysa o da suç ortağı olduğu iddia ediliyor arkadaşlar. Tuğyan'ın şimdiki sevgilisinin ise Kervan isimli şahıs olduğunu söyleyen, savcıya söylüyor bunları. Bircan, Kervan evli ve çocukludur. Gül abla Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı. Tuğyan'la bu nedenle hep kavga ederlerdi. Kızıyla Güllü sürekli kavga halindeler arkadaşlar. Ve oğlu da dövüyor Güllü'yü. Kızı da dövüyor zavallı Güllü. O kadar işler acısı ki ve diyor ki patronuna, Ferdi Aydın'a, bir gün ben ölürsem diyor, bunu kızım yapmıştır diyor. Tuğyan yine annesiyle Kervan yüzünden kavga etti. Bana mesajlarda ölsün gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor şeklinde içerikler yolladı. Ancak yaklaşık 4 gün önce bu mesajları benden sildi. Bakın nasıl siliyor. Arkadaşı Bircan'ın telefonundan Tuğyan bu mesajları nasıl siliyor? Ama e, Bircan bu mesajları Ferdi Aydın'ı arıyor. Silinmeden bir gün önce, 2 gün önce Ferdi Aydın'la telefonla görüşürken sana diyor ben çok önemli mesajlar göstereceğim diyor. Ferdi Aydın'la bu mesajları paylaşıyor arkadaşlar. Allah'tan paylaşıyor. Çünkü 2 gün sonra o mesajları siliyor. Tuğyan arkadaşından, bakın nasıl siliyor, anlatacağım. Ve Ferdi Aydın bu mesajları savcıya gösteriyor. Yani bugünkü noktaya bu şekilde geliniyor, bu sayede geliniyor. 4 gün önce beni aradı, kanlı tişörtüm sende mi diye sordu. Tişörtü almak için buluştuk. Bu kanlı tişört annesi düştüğü zaman kızının Tuğyan'ın üzerinde olan tişört, annesinin kanı ona bulaşıyor. Oraları geçiyorum. Yanında Sultan isimli arkadaşı da vardı, bana geldiler. Bana hattının kapalı olduğunu, telefonumu kullanmak istediğini söyledi Tuğyan.
Telefonumu aldı ve "Neden benimle mesajların duruyor?" diyerek o mesajları sildi. Bakın telefonu hattını kullanmak için almıyor, o mesajlar duruyor mu diye kontrol ediyor ve durduğunu görünce siliyor. Yani suçunu gizliyor. Telefonun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim. Telefonunun kapalı değilmiş. Mesajları sildikten sonra kendi telefonuyla konuşmaya devam etti. Ben de korkumdan sesimi çıkaramadım diyor. Tartışmayı uzatmadım diyor. Korkmuş çünkü kadın her şeyi yapabilir. Annesini öldürdüyse bu ortaya çıkmasın diye bunu bilen bir başkasını da öldüremez mi? Telefonu kapalı olmamasına rağmen kapalıymış gibi davranması nedeniyle tartıştık diyor. Korktum diyor, sesimi çıkarmadım. Annen için söylediklerine pişman mısın diye Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyanların evine geçtiğimizde ben Tuğyan'a 3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın diye sordum. Annemi öldürmek istiyorum. Annemi ne olur senin çevren var birisini bul annemi öldürelim demiş ya. Burada kastettiğim bana attığı medyaya da yansıyan mesajlardı. Tuğyan da bana abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun. Keşke bu defa da engel olabilseydin. Ben yaptım ama çok pişmanım abla dedi. Bunun üzerine ben hiçbir şey söyleyemedim. Yani burada ben yaptım dediği annemi ben öldürdüm diyor. Annemi ben öldürdüm diyor ve bunu okuyanlar, bunu görenler, bu haberleri okuyanlar, bu Sabah gazetesi gibi Türkiye'nin en önemli gazetelerinden birinde yayınlandı bu haber. Savcıya Bircan'ın verdiği ifade, bunları anlatan kızın savcıya verdiği ifade bu. Diyorlar ki ya peki öyleyse Güllü'nün kızı neden tutuklanmıyor, neden gözaltına alınmıyor? Bilemeyiz. Savcıların ne düşündüğünü bilemeyiz. Bir bildikleri vardır. Belki takip altında tutarak başka olaya karışanlar var mı? Ona yardım edenler var mı? Bu işin arkasında başka bir şey var mı? Onu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bilemeyiz. Belki de sonunda Güllü'nün kızı yapmamış da bir başkası yapmış olabilir. Belki başka türlü bir şey olabilir, bilemeyiz arkadaşlar. Ben burada iddiaları, konuşuyorum. Annemin arabasının frenlerini keseceğim demiş ya bu Bircan'a. Uçurumdan mı atsam, ne yapsam annemi demiş, ölmesi için demiş. Ve, Tuğyan'dan korktuğu için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemediğini ifade eden Bircan Dülder, vicdanım rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e ulaştım ve ona anlattım. Bu süreçte Tuğyan'la bu konu hakkında hiç konuşmadık. Ancak ben Tuğyan'a sen bir kendini topla konuşacağız demiştim. Tuğyan bana annemin arabasının frenlerini keseceğim. Uçurumdan mı alsam ne yapsam diye soruyordu. Ben Tuğyan'ı sakinleştirmeye çalıştım. Hatta manevi abim olan Çağrı'yı da aradım. Çağrı'yı aradım. İşte Bircan önceki gün bu Çağrı ile beraber savcılığa ifade verdi. Ferdi Aydın savcıya ikisini götürdü ifade vermeleri için. Ben yetişemeyeceğim için Çağrı'nın Tuğyan'ı sakinleştirmesini istedim. Bu olay üzerine Çağrı Tuğyan'ın yanına gitti ve Tuğyan'ı sakinleştirdi. Bu mesajlarda ben Tuğyan'a olumlu cevaplar veriyordum. Bunun nedeni Tuğyan'ı sakinleştirmek ve oyalamaktı. Bu keşif heyeti gelmeden evi toparlamışlar. İçki şişelerini ortaya çıkarmışlar. Gel demiş içki şişelerini bu şeyin üzerine koyalım, dizelim buraya. Amaç burada Güllü'yü alkolik gibi göstermek. Çok alkol içtik, sarhoş oldu, öyle düştü imajı vermek. Tuğyan istemiş. Bircan'a demiş ki gel evi toparlayalım. Bilirkişi heyeti gelecek ve arkadaşı geldiği zaman evde ne kadar içki şişesi varsa hepsini o düştüğü odada gözle görülür bir yere o içki şişelerini dizmişler. Alkolik olarak göstermek için bu şişeleri dizelim, dizdirdiklerini düşünüyorum diyor Bircan. Falçatayla kendisine zarar vermişliği vardır diyor Bircan'ın madde kullandığı için. Acı duygusu yoktur. Annesini dövdüğüne ilişkin zaman zaman bana anlattığı olaylar oluyordu. Yazık Güllü'ye ya, yazık Güllü'ye ya. Kızı bir yandan dövüyor annesini. Madde kullanıp oğlu bir yandan dövüyor Güllü'yü. Düşünebiliyor musunuz kadının çektiği dramı? Nasıl içten söylüyordu o arabesk şarkıları. Kadının acısı meğersem gerçekten varmış ya. Of! Tuğyan Kervan'la sevgili olmasından sonra annesinden tamamen kurtulmak istiyordu. Çünkü Kervan'ın 3 tane çocuğu vardı, evliydi. Güllü böyle bir ilişki yaşamasını istemiyordu kızının ve kızıyla sık sık tartışıyordu.
Kervanla Tuğyan arasındaki tek engel Gül ablaydı. Bircan söylüyor savcıya. Cenaze günü Tuğyan ve arkadaşı Sultan olay anını anlatırken birbirleriyle çelişiyorlardı. Neyse burasını geçelim. Güllü'yü kızının ittiğini düşünüyorum diyor savcıya Bircan, tanık Bircan. Mesajlar Ferdi Bey'de de mevcut. Ben Ferdi Bey'le konuşurken ekranımı paylaştım. Mesajları o şekilde almış. Bana inanmazsa diye ben ekranımı paylaşıp mesajları okuttum. Ferdi Bey'e ben ulaştım. Ferdi Bey'in konuşmam için bana para teklifi vesaire gibi bir şey olmadı. Ben tamamen kendi irademle Ferdi Aydın'a aradım ve bu savcılığa da kendi irademle geldim diyor. Bakın bu savcıya söylüyor bu sözleri. Güllü ablanın düştüğü binanın karşısında bulunan binada kan lekeleri vardı. Bu lekeler nasıl temizlendi bilmiyorum. Ben bu olayın kaza olduğunu düşünmüyorum. Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini düşünüyorum. Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum dedi. 4 gün önce Tuğyan'la buluştuğunda kendisine Ferdi ile neden buluştun diye agresif şekilde soru sorulduğunu belirten Dülder, ben korktuğum için Ferdi bana ulaştı. Beni oğlum Emre ile tehdit etti demek zorunda kaldım. Tuğyan bana benim yanımda mısın dedi. Evet seninleyim dedim. Ertesi gün Tuğyan'la ayrıldıktan 1-2 saat sonra Tuğyan beni tekrar aradı. Beni savcılıktan arıyorlar. Televizyona mesajlar düşmüş. Sen ne yaptın abla? Beni gözaltına alacaklar. Beni sattın. Buraya gel, savcıya gideceğiz dedi. Ben Armutlu'dan taksiyle Yalova'ya geldim. Ben savcılığa geleceği sandım ancak onlar beni Yalova'dan alıp arabayla İstanbul'a avukatların ofisine götürdüler. Yolda da bana Tuğyan ben yanarsam seni de yakarım dedi. Merve Hanım'ın ofisine gittik avukat. Ofiste de bana agresif şekilde saldırmaya çalıştı. Beni kim yakarsa ben de onu yakarım şeklinde konuşuyordu. Bunun üzerine avukatlar onu sakinleştirmeye çalıştı. Tuğyan beraber dönelim Yalova'ya dedi. Ancak ben kabul etmedim. Ofiste sen beni aklayacaksın, ben de seni aklayacağım dedi. Mesajlar ifşa olduğu için karşılıklı birbirimizi aklayacağız dedi. Ben de cevap olarak benim bu olaylarla hiçbir ilgim yok dedim. Güllü'nün cinayete gittiğini ısrarla söylüyor. Israrla söylüyor bu Bircan arkadaşlar. Ve Tuğyan'ın yasaklı madde hem kullandığını hem de sattığını söylüyor. Bunu Çınarcık'ta herkes bilir diyor bu Bircan. Yani arkadaşlar Güllü'yü kızının öldürdüğü şeklinde çok yoğun şüpheler var. Burada dün Ferdi Aydın'la konuştuğumda Ferdi Aydın'ı dün arayıp da oğlunun annesini dövmesinden sonra, bu oğlunun annesini dövdüğü haberlerin çıkmasından sonra ya o oğlu nasıl bir çocuk ya? Nasıl bir çocuk ya? Zaten hepimize garip gelmişti. Annesi öldükten birkaç saat sonra eline cep telefonunu alıp gayet soğukkanlı bir şekilde story çekmesi, annesinin vefatını gayet soğukkanlı bir şekilde sanki yıllardır yoğun bakımda yatıyordu da annesi bekleniyordu da öyle öldü gibi. Öyle bir havada, öyle bir duruşla sunması, konuşması hepimize garip gelmişti. Ya senin annen birkaç saat önce yukarıdan 6. kattan düşmüş, kemikleri paramparça olarak ölmüş. Bu ne soğukkanlılıktır. Zaten hepimize garip gelmişti. Yani meğersem tabutunun başında özür dilerim dediği dudak okuması yapan vatandaşlardan Allah razı olsun doğruymuş. 3 ay önce, ölümünden 3 ay önce Güllü'yü çok fena şekilde dövmüş bu çocuk. Çok fena şekilde dövmüş annesini. Şimdi burada Sultan eğer kızı öldürdüğünü savcılık açıklarsa, kızın öldürdüğü zannıyla kızını gözaltına alır da tutuklarsa hakim, Sultan da suç ortağı. Biliyor ve gizliyor. Biliyor ve gizliyor. Çok ilginç bir gelişme arkadaşlar. Çok sıcak bir gelişme. Belki de şu anda ifadeye çağrıldı ve şu anda da ifadesi alınıyor olabilir Güllü'nün kızının. Sosyal medyada daha ne zaman gözaltına alınacak diye soruyorsunuz. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Ben bir gazeteci olarak sorumluluk sahibi bir insan olarak suçu ispatlanana kadar
herkes masumdur. Suçlu olduğu ispatlanana kadar. Bunu unutmayın. O yüzden de bütün bunları iddia olarak değerlendirmek lazım ve resmi kurumların bu konuda yapacağı açıklamayı beklemek lazım arkadaşlar. Peki, sizleri çok seviyorum. Biraz sonra, 15 dakika sonra ünlü astroloji uzmanı, astroloji prensesi İpek Can Bulat'ta canlı yayın yapacağız ve Mert Ramazan Demir Sıla Türkoğlu'yla mı oynayacak? Biliyorsunuz Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı. Hangi diziden ayrıldı? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldığını bugün duyurdu ve bugün veda etti yapımcısına, dizi ekibine. Acaba Mert Ramazan Demir'in Yusuf karakterini oynayacağı dizide başrolü onunla mı paylaşacak? Hepsini konuşacağız. Bana 15 dakika müsaade edin. Saat 19'da yayınımız başlayacak. Sevgiler hepinize.